Şimdi şöyle mümkün olduğu kadar kendimizce düzgün düzgün ne yapmalıyız dostlar? Dizmeliyiz. Bir tane kaldı dostlar, nereye yerleştireceğimi Bence yerleştirme. düşünüyorum. Bence yerleştirme. Bence yerleştirmeliyim. Ben yerim onu. Böyle değil mi? Yerim tabii ki de. Peki o zaman Pişince görüşürüz. görüşürüz. Sevgili dostlar, bugün size harika bir patlıcan yemeği yapacağım. O kadar güzel olacak ki hem kolay hem basit. Her yerde, her an, her şekilde yapabilirsiniz ve her şekilde ikram edebilirsiniz. Tam bir misafir ağırlama yemeği. Onun için neyimiz var? Önce malzememizi sayalım. 250 gram kıymamız var. 3 diş sarımsağımız var. Şöyle küçük 5 tane soğanımız var. Ve 2 tane köy biberimiz var. 1 tane kapri biberimiz var. Şimdi öncelikle soğanları şöyle doğrayıp makinemizin içine alacağız. Baharatlarımızı sonra koyarken göstereceğim. Herkes baharatını lütfen kendine göre ayarlasın. Sevgiyle yapılan her yemek güzel olur. Yeter ki sevginizi katın. Baharatın en güzeli hangisi nedir? Sevgidir. Bu arada durun dostlar, birazcık da sizinle dertleşeyim. Derdim büyük. Kızımın her zaman çekim yaptığı telefonumuzu maalesef çaldılar. Çalınca da biz de kaldık böyle. Şimdi benim telefondan çekim yapıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Bu yemeği yaptık. Sadece YouTube'a atması kalmıştı. Ama Gitti maalesef. Telefonumuzu çaldılar. Ne yapalım? Canımız sağ olsun ama işte çekim yapıyorduk. Yani bir telefondan çok ötesiydi. Ama yine de Allah sağlık sıhhat versin. Ne diyelim şimdi? Yapacak bir şey yok. Şimdi dostlar bunları güzelce baharatlarını da koyup iyicene karıştıracağım. Çok kolay, çok basit. Ama bir o kadar da lezzetli bir patlıcan yemeğimiz. Artık yaz yemeklerimizi yapalım değil mi? Hep kış, 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 kış bitti. İşte tamam, bu kadar. Hemen kapağı. Pardon dostlar. Baharatlarını koymadan nereye tamam oluyor? Can dostlarım. Şöyle birazcık pul biber koyuyorum. Birazcık kırmızı biber koyuyorum. Toz ama tatlı. tuz katacak mısın? Tuzumuz varmış, yeter o tuz buna. Ben de tuzumuz da yok diyecektim ama varmış, bu yeter buna, bu kadar. Çok da tuzlu olmasın. Çok az da bir karabiber koyacağım dostlar, çok az. Bu kadar yeterli. Çünkü bize karabiber dokunuyor. Dedim ya, herkes baharatını kendine göre atsın. Yoksa baharatlarımız dokunduğunda gerçekten kötü oluyoruz dostlar. Dostlar, bıçağımı bile eleme zamanı gelmiş. Bıçak benimle tartışıyor. Ben bunu kesmek istemiyorum diyor. Ama ne yapacağım? Bıçak kardeşler, idare edeceğiz.
Evet, bir tanesini yaptık. Hepsini bu şekilde yapacağız. Ve hani patlıcanın kabuğunu biz sevmiyoruz diyorsanız da böyle biraz kabuklarını alabiliriz. Yani böyle de olur. Telefonumu çalan arkadaş. Allah hayrını göstersin, hayrını versin. Ama Allah rızası için perişanlığımızı gör ve getir. Yani o kadar çok perişan oldum ki şu an anlatamam. Bankaya mı gideyim, adliyeye mi gideyim, postaneye mi gideyim? Yani bizim hayatımıza kötü bir damga vurdun kardeş. Evet. Yani aynı, hepsinin şeyi aynı. Yani fikir aynı fikir. Pijamalasanız da belki kabuğunu sevmeyebilirsiniz. Onun için hani bu yöntem biraz daha kabuğu azalmış oluyor. Hepsi o kadar. Patlıcanlarımızı, yemeklerimizi çocuklarımıza güzel yapalım, duayla yapalım ki böyle lezzeti olsun, tadı olsun. Biz bunu ilk yaptığımızda, ilk çekimini yaptığımızda o çalınan telefonun içindeydi. Parmaklarımızı zor kurtardık. Evet, gerçekten çok lezzetli. Ben şunu samimiyetle itiraf etmek istiyorum. Ben patlıcan yemeyen bir insan olarak patlıcan yedim. Evet, gerçekten mükemmeldi. Şimdi tamam, Ve biraz yağ koyuyorum dostlar. Kusmadım. Normalde patlıcan yediğimde hemen kusu veriyor mu yani anne? Kusturmadı Şöyle beni. biraz çok da yağ koymayalım dostlar. Herhalde bir su bardağı yağ yetiyor yani tam. Şuradan başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açıyorum ağzını. Hemen alıyorum şöyle. Hiç elinizi vurmanıza gerek yok. Gayet basit bir işlem. Bakın bu şekilde. Bakın dostlar, bu şekilde dolduruyoruz işte. Bittiğinde kızartmaya başlayacağız Allah izin verirse. Bir yandan kızartacağız. Gibi dolduruyoruz. Bakın şöyle açıyoruz. Arasını şöyle de etimizi koyuyoruz. İşte bu kadar basit. Şimdi şöyle kızarırken biz doldurmaya devam. Bunları hepsini kaldırabilirsin. Şeyi bulmuştum. Büyük maşayla.
Onları dibine doğradım. Şöyle birazcık da yarım çay bardağından daha az 2 yemek kaşığı kadar yağ koydum ve tavamızın altını yaktım. Şöyle birazcık pul biber koyuyorum. Biz acıyı seviyoruz dostlar. Biraz da toz biber koyuyorum dibine. Karıştırıyorum bunları. Şöyle biraz da toz koyuyorum. Hepsini koyuyorum dostlar. Şöyle bir bakın. Domates sosu. Yazdan hazırladığımız, gene geri yaz geldi. Bugün baktım 9 tane konservemiz kalmış dostlar. Bakın. Hepsini koydum. Şöyle güzel güzel. Aklımıza geldiğince güzelim işte dostlar. Önemli olan o. Yemeğimizin altında kısalım ki şimdi şöyle mümkün olduğu kadar kendimizce düzgün düzgün ne yapmalıyız dostlar? Dizmeliyiz. Bir tane kaldı dostlar, nereye yerleştireceğimi Bence yerleştirme. düşünüyorum. Bence yerleştirme. Bence yerleştirmeliyim. Ben yerim onu. Öyle değil mi? Yerim tabii ki de. Peki o zaman. Pişince Görüşürüz. görüşürüz. Şunu küçük gözüne bakma, dışına atmasın kız. Tamam hadi. Hazır. Üf. Çok güzel dolu dolu bir yemeğimiz oldu. Şimdi ne zamanı? Sunum zamanı. Bakalım. Önce şöyle aldırıyoruz şeyimizi. Oh. Wow. Yanında da harika bir bulgur pilavımız ve şöyle etrafına da bir şöyle toparladık mı harika.
ben bir yemek videosu olarak çekebilirim. Tadımcı olarak. Bunu ilk yediğimde harbiden kusmadım. Çocukluğumdan beri asla bana kimse patlıcan yediremez. Bakın bunu ekmekle yiyeyim. Ben sizin için yiyorum ama kusura kalmayın. Şu lezzete bakın ya. Şu sululuğa bakın. Bu turşunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız oynatma listelerimizde var. Kışlık hazırlıklarında nasıl kurduğumuzu görebilirsiniz. Çok acıymış biber.